5 hafta sonra yürürlüğe girmesi planlanan 0 gün uygulamasının yarın itibariyle başlamasına karar verildiği belirtiliyor. Bir gün hepimiz böyle uyanır mıyız diye düşünmeliyiz. Bir insan bir gün yemek yemeden yaşayabilir ama bir insan bir gün su içmeden yaşayamaz. Dünyada %1'den daha az kullanılabilir tatlı su olduğu halde neden su kullanımına dikkat etmiyoruz? Afrika'da çocuklar susuzluktan ölürken neden suyun kullanımına dikkat etmiyoruz? Dünyada 50'den fazla ülke su sıkıntısı çekerken neden tasarrufa dikkat etmiyoruz? Videodaki gibi gerçekten bir gün böyle uyanır mıyız diye kendimize sormalıyız. Güney Afrika'da 2017'den itibaren bazı yerlerde günlük kişi başına 25 litre geçilmeyecek şekilde su kısıtlaması getirildi. Evet, bazılarımıza göre bu 25 litre absürt gelebilir. Şöyle düşünebilirsiniz, ben zaten günde 2 litre su içiyorum. 25 litre benim için yeterlidir diye düşünebilirsiniz. Doğrudan ve dolaylı olarak su tükettiğimiz zaman bu sayının 4-5 katından daha fazla su tüketiyoruz. Size ilk önce İstanbul üzerinden yapılan araştırma rakamlarını anlatayım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun. Bu video daha fazla kitleye ulaşması ve farkındalık yaratmak için bol bol beğeni ve yorum yapın. Suyu varken kullanmalıyız. Geleceğimiz için su tüketimine dikkat edelim. Dünyada, Orta Doğu'da ve Türkiye'de su sorununa değindim. Tavsiyem YouTube'daki 25 litre su belgeselini izleyin. İstanbul'da kişi başına tüketilen günlük su miktarı 190 litre sudur. Yaz aylarında ise 210 litreye kadar çıkabiliyor. Kişi başına tüketilen yıllık su miktarı 70 bin litre su tüketilir. Yani 70 metreküpe denk gelir. Sanal suyla beraber tüketilen bir kişinin yıllık su miktarı 1615 metreküptür. Sanal su dediğimiz dolaylı yoldan tükettiğimiz sudur. Bir bardak kahve içtiğimiz zaman 140 litre su tüketmiş oluyoruz. Bir bardak portakal suyu içtiğimiz zaman 170 litre su tüketmiş oluyoruz. Bir bardak süt içtiğimiz zaman 180 litre tüketmiş oluyoruz. Giydiğimiz pamuklu tişörtümüz 2750 litre su tüketmiş oluyoruz. Bir hamburger ise yediğimiz zaman 2400 litre su tüketmiş oluruz. Don't forget to subscribe to my channel, like videos, make comments. Türkiye'de 20 yıl önce kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metreküp iken şu an ise kişi başına düşen yıllık su miktarı ise 1430 metreküptür. Türkiye'de su tüketim oranlarına baktığımız zaman %75 tarımda, %10'u sanayide, %15 evlerde tüketiliyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren su ve suyun paylaşımı özellikle sınır aşan sulara kaynaklık eden ülkeler tarafından uluslararası platformlarda tartışma konusu haline getirilerek lehte kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Dünya su kaynakları kıt, su döngüsü değişmezdir. Buna karşılık hızlı nüfus artışı, yükselen yaşam standartı ve ülkelerin sanayileşme çabaları su gereksinimini arttırmış, su kaynaklarının paylaşımı sorununu ortaya çıkararak suyun 21. yüzyılın en stratejik maddelerinden biri haline getirmiştir. Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'i sularla kaplıdır. Mevcut suyun %97'sini okyanuslar ve denizlerdeki tuzlu su oluşturmaktadır. Geriye kalan %3'lük kısmı ise canlıların ihtiyaçlarını karşılayan tatlı sular oluşturmaktadır. Küresel su sorunun tablosuna bakalım. Dünya nüfusunun %40'tan fazlası su kıtlığından etkileniyor. Yaklaşık 50 ülke su kıtlığı yaşıyor. Gerekli tedbirler alınmasa su kaynaklı sorunların daha da artacağı belirtiliyor. 3 milyardan fazla insanın hayatının deniz kıyılarındaki biyoçeşitliliğe bağlı olduğu kaydediliyor. Su zenginliği kriterleri peki nelerdir? Yıllık kişi başı kullanım açısından ülkeler 4 kategoride değerlendiriliyor. Su fakiri ülkeler 1000 metreküp, su sıkıntısı çeken ülkeler 1000 metreküp ile 3000 metreküp arasında, Türkiye ise 1600 metreküp arasında bu kategoriye yer alıyor. Yani gelecekte 2050'de özellikle dikkat çekiliyor. Türkiye su sıkıntısı çekeceğini gösteriliyor. Yeterli suya sahip ülkeler ise 3000 ile 10.000 metreküp arasında, su zengini ülkeler ise 1000 metreküp üzerindedir. Peki bunun için neler yapılmalı? Çevre bilinci güçlendirilmeli, ekosisteme zarar veren müdahalelerden kaçınılmalı, israfı önleyici politika, kampanya ve eğitimler artırılmalı, ağaçlandırma ve ormanları koruma çalışmaları hassasiyetle sürdürülmeli, özellikle büyük şehirlerdeki betonlaşmanın önüne geçilmeli,
Arıtma tesislerinin sayısı artırılmalı, bu alandaki çözümler yeni teknolojilerle zenginleştirilmeli. Kişi başına düşen su miktarı açısından kıtaların durumuna bakıldığında Asya'da 3000, Batı Avrupa'da 5000, Afrika'da 7000, Kuzey Amerika'da 18000, Güney Amerika'da 23.000 metreküptür. Dünya ortalaması ise 7600 metreküp civarındadır. Türkiye'de ise 1735 metreküptür. Verilere göre dünyada 17 ülkede aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar sırasıyla Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Oman ve Botswana. Araştırmalar bu ülkelerdeki temiz içme suyunun %80 oranda tarım, sanayi ve şehir belediyeleri tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor. Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir. Bütün nehirlerimizden, çaylarımızdan ve derelerimizden bir yılda ortalama olarak 186 milyar küp su akarken Tuna Nehri'nin yıllık ortalama su potansiyeli 206 milyar küptür. Birleşmiş Milletler Su raporunda Türkiye 2025'te ise ekonomik olarak su sıkıntısını çekecek ülkeler arasında gösterilmektedir. Kişi başına düşen su miktarının ABD'de 10.000 metreküp, Kanada'da 12.000 metreküp, Irak'ta 5.500 metreküp, Suriye'de 1800 metreküp, Mısır'da 1100 metreküp, İsrail'de 460 metreküp ve Ürdün'de 260 metreküp olduğu belirtilmektedir. Bahse konu alan rakamlar dikkate alındığında bugün Ürdün ve İsrail'de ciddi bir su sorunu olduğu, diğer taraftan Orta Doğu'daki mevcut suyun %83'ü tarımda kullanılmakta ve çiftçiler gereğinden %60 daha fazla su kullandıkları da bir diğer gerçektir. Orta Doğu ülkeleri var olan sulardan faydalanma hakkı konusunda da farklı düşündükleri için paylaşımda zorluk çekmektedir. 9 ülkenin topraklarından geçen Nil Nehri özellikle Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Orta Doğu'da bölgesel ve genel anlamda su sorunu ülkelerin kendi işlerinde bulunan su rezervelerinin kullanmasından değil, ülkeler arasında ortak kullanıma açık olan su rezervelerinin paylaşımında sınırsız ve mantıksız isteklerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu olan bu rezerveler iki veya daha çok ülke toprakları içinde akan sulardır. Orta Doğu'da sorun yaratan 5 su havzası vardır. Bunlar: birincisi, Türkiye'den kaynaklanıp önce Suriye'yi sonra Irak'ı geçen Fırat ile Türkiye'den kaynaklanan Irak'ı geçerken Fırat'la birleşerek Şaddul Arap'ta Basra Körfezi'ne dikilen Dicle nehirlerinin oluşturduğu havzadır. İkinci, Golan Tepelerinin batısından kaynaklanıp önce Teberya Gölü'ne, oradan da İsrail işgali altındaki toprakları geçerek Ölü Deniz'e dikilen Ürdün Nehri'nin oluşturduğu havzadır. Üçüncü ise bir kolu Victoria Gölü'nden, öteki kolu Habeşistan'dan başlayarak Sudan'dan birleşen Nil Nehri Havzasıdır. Dördüncü Asinnes Nehri Havzası, beşinci Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile Güney Ürdün'deki yeraltı su kaynaklarının oluşturduğu havzalardır. Bölgede suyun en fazla sorun olduğu veya olabileceği ülkelerden biri İsrail'dir. Bölge ülkeleri içerisinde İsrail'in dışında hali hazırda su yüzünden savaşı göze alacak ülkenin bulunmadığı düşünülmektedir. Su Politikalar Derneği Başkanı Dursun Yıldız, noktasal çözümlerle kalıcı değil, geçici fayda sağlanır. Böyle giderse su sorunu 2040'da krize dönüşebilir. Çevre kirliliği ve bunun su kaynaklarına etkisi, iklim değişikliği, nüfustaki artış, tarımdaki aşırı kullanım, bireysel su israfı hep birlikte ele alınmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, projeksiyonlarına göre Türkiye nüfusunun 2050'de 94 milyon civarına yükselme ihtimali var. Bu da kişi başına düşen su miktarının 1000 metreküpün altına inme riskini doğuruyor. Afrika, Avustralya'dan sonra dünyanın en kurak ikinci kıtasıdır. Sahra altı Afrika ve Kuzey Afrika'da 30'dan fazla ülke şiddetli su kıtlığından etkilenmiştir. Afrika'nın yaklaşık %66'sı kurak ve yarı kuraktır ve Sahra altı Afrika'daki 300 milyondan fazla insan su kıt bir ortamda yaşıyor. Yani yılda kişi başına 1000 metreküpten az su düşüyor. 2015'te Sahra altı Afrika nüfusunun yalnızca %24'ünün güvenilir suya ulaşımı vardır. Birleşmiş Milletler verilerine göre bir insan yemek hazırlamak ve kişisel hijyenini sağlamak için günde
50 litre suya ihtiyacı vardır. Ancak Afrika'daki çoğu insan günde 20 litre ile idare etmek zorundadır. Bu miktar bizim 1,5 dakika duşta kaldığımızda harcadığımız miktara eşittir. Su kıtlığı Afrika'daki her 3 insandan birini etkilemektedir. Su kıtlığı çeken yaklaşık 1,9 milyar insan sayısının 2050'de 3 milyara çıkması beklenir. Dünyanın erişilebilir tatlı sularının %70'i tarımda kullanılırken verimsizlik ve yanlış tarım yöntemleri nedeniyle kullanılan suyun %60'ı israf ediliyor. Her yıl çoğunluğu çocuk olan 2 milyon insan sudan kaynaklanan hastalıklardan hayatını kaybediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.